Bir şuna bakın. Bir bana bakın. Bir şuna bakın. Bir şunun gözlere bakar mısınız? Bakar mısın abi? Şu güzelliğe bakar mısın? Çok güzel değil mi gözleri? Bu tarz videolara girişte yanımda bir tane arkadaş getireceğim böyle. Her defasında farklı farklı arkadaşlar getireceğim size. Şunu da şuraya koyalım. Siyah üstünde güzel durur. Karınca Çiftliğim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz karıncalar. Ne kadar değişik değil mi? Karınca Çiftliğim kanal adım var ama karınca videosu koymuyorsun diyenlere inat. Kışın ortasında boostladığım karıncaları göstereceğim. Ama şimdi sanıyorsunuz ki bunu göstereceğim sonra bir daha hiç video gelmeyecek falan. Arkadaşlar karınca serisi yazın zaten coşuyor. Coştuğu için de bir süredir karınca videosu gelmiyordu. Gene gelmeyecekti ama kıramadım. Yorumlarda çok var. Birkaç kişi yazmış. Abi işte sen az izlenme alıyorsun karıncalardan diye. Yani atıyorum mesela yılan kesim videosu işte 500 bin izleniyor. Karıncalar 20 bin izleniyor diye karınca çekmiyorsun diyenler var ya arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak yakın girdim. Saçım da yalnız çok çirkin ama neyse. Böyle bir şey olabilir mi ya? Boş verin şimdi izlenmeyi falan da. Gelin karıncalara geçelim. Hem son durumlarına bakalım. Messorlar ağırlıklı olarak göstereceğim. Messorların durumu çok iyi. Structure'ların durumu, boost'u çok iyi. Diğerleri stabil, normal. Ama yüksek ihtimal ilk karınca çiftliğin projesini Red Barbarus'larla yapacağız. Ve çok güzel proje düşünüyorum. Yani şu odanın ne kadarı gözüküyor bilmiyorum ama boylu boyuna, yani nasıl diyeyim size, bütün duvarlardan hortumlar, borular geçecek ve benim çalışma alanımda masamın bir köşesinde Outworld olacak, bir köşesinde Formicarium olacak. Böyle onu arada bir canlı yayınlarda bile böyle 7/24 çekimler falan yapabilirim. Çok güzel bir proje var aklımda. Ondan da biraz bahsederiz. Karıncaları tek tek inceleriz ve seriye kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. O zaman hadi gelin karıncalara bakalım. Videoyu kapatma kısmı burası. Evet arkadaşlar, geldik kolonileri incelemeye. İlk başta Messor Structure'ları gösteriyorum. Bu Structure'lar arkadaşlar yaklaşık olarak, şimdi birlikte de bakarız, sayarız, tam emin değilim ama şöyle bir kamerayı sabit ayarlayayım. Yaklaşık olarak Structure'larda ortadaki kırmızı yeri baz alırsak tahminimce 150'den fazla işçi oluştu. Önceki videoda hatırlarsınız, burada herhalde 10-15 tane işçi vardı, tam hatırlamıyorum ama Boost'ta ne yaptım? Çok özel bir şey yapmadım aslında. Sadece şu sağda görmüş olduğunuz tohumlarla idare ettiler. Ama arada bir tabii protein takviyesi falan da yaptım. Bu arada panik başladı tabii biz şimdi bir an pat diye açınca. Görmüş olduğunuz gibi bir hayli fazlalar. Bayağı bir pupa, hatta larva, her şeyden var yani, taşıyorlar, hatta şu an paniğe geçtiler. Kırmızı alan aslında daha fazla birikmeleri için ayırdığım bir alan ama loş ortamda durdukları için çok fazla kale almıyorlar onu. Bu arada setup'ları değil mi size, formikaryumları kaldırdım ben. Ne yaptım mesela göstereyim. Şöyle bir zoom out yapalım. Burada serbest kum var. Burada herhangi bir şekilde derz yok arkadaşlar. Bakın göreceksiniz zaten. Bu direkt kum. Kaynatılmış, steril edilmiş plaj kumu. Etrafta herhangi bir sürülü bir şey yok. Yani bariyer olarak hiçbir şey kullanmıyorum ama bunu değiştireceğim. Hatta ikinci karınca videosu veya üçüncüsü her neyse bilmiyorum ama şeyle gelecek. Zeytinyağı ve pudra karışımını anlatmıştım. Bu sefer farklı bir yöntem göstereceğim. Biraz daha maliyetli olacak bu anlatacağım ama en azından daha garanti çözümlerden bir tanesi. Çünkü hep söylüyorum, karıncaların üstünü tamamen kapatıp 2 tane delik açmak çok açıkçası doğru bir çözüm değil. Evet, Structure'ların durumu bu. Bu koloni havaların ısınmasıyla birlikte muhtemelen 2-3 katına çıkacak. Yani balık yemi veriyorum, tohum veriyorum, un kurdu veriyorum. Hepsinden dayıyoruz. Şekerli su bile veriyorum içmemelerine rağmen. Messorlarda çok istenilmemesine rağmen şekerli su da veriyorum. Takviyesini yapıyorum. Evet, boostlayacağımız kolonilerden bir tanesi buydu. Oldukça hızlı büyüyen, standart Türkiye'de bulunabilen, yaz başı ve yaz sonu kışa doğru girerken uçuşları başlayan standart yerli malı, yurdum malı, en sevdiğimiz hasatçı karıncalardan, Messor Structure'lardan bir örnek. Bunlar 2 katına çıktığı zaman bizim ev için, yani karınca çiftliğim evi için yapacağım projelerin birine dahil olacaklar. Hadi şimdi diğer koloniye geçelim. Evet, ikinci kolonimiz geldi. Yalnız az önce göstermemişim, hani madem bariyer kullanmıyorsun ulan nasıl kaçmıyor bunlar diye soracak olursanız 3D printer'dan böyle
pisliği kapatacak bir çerçeve basıp içine paslanmaz sineklik koydum. Bir süredir böyleler. Hadi bir içine geçelim bakalım ne yapıyorlar. Karşımızda gene Messor türü var. Yalnız bu farklı bir tür. Öyle Structor veya Barbarus gibi değil. Başlangıçta Red Hat Barbarus olarak tahmin ettiğimiz. Çünkü şöyle bir şey var, önceden de söylemiştim. Kraliçeleri yapılarına göre bakarak tür tahmini yapabiliyorsunuz. Doğrudur, eyvallah. Fakat işçiler çıktıktan sonra ben bunu Barbarus olarak düşünüyordum ama değilmiş diyebildiğiniz durumlar olabiliyor. Çünkü kraliçeler birbirine çok benziyorlar ve işçilerin, minorların, majorların vesaire şekli, rengi, vücut yapısı size doğru türü bulmanıza yardımcı olabiliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bunun kraliçesini bana Mert yollamıştı, karınca çiftliğimden Mert. O zamandan beri de bakıyorum. Fena da büyümedi ve çok hoşuma gitti türün hareketleri ve davranış biçimi. Yine hasatçılar ama daha çok böyle katapli sistem tarzındalar. Çok konuşmadan şöyle, ya çok hareketliler, o yüzden dikkat etmek istiyorum. Şöyle alalım. Bakayım, şuradan açacağım hafiften. Görmüş olduğunuz gibi kraliçesi hala kanatlı. Yani bu da önceden kraliçe karıncaları tanıyorken size anlatmış olduğum gibi, evet, kanatlı olanların %80 ihtimalle döllenmemiş olma ihtimali var yuva ağzında bulunduysa, ama kanadını hiç dökmeden üremeye başlayan bir sürü kraliçemiz var. Görmüş olduğunuz gibi bu tür gerçekten çok güzel. Kafalar hafif kızıl, kahverengiye kaçık. Kraliçenin de öyleydi zaten ama işçilerinde olay tamamen değişti ve de bunun türünün Messor Hesperius olduğunu düşünüyorum. Çok böyle yaygın, aha buldum ben bundan diyebileceğiniz bir tür değil tahminimce. Çünkü Mert bunu İstanbul civarlarında falan bulmadı. Mersin'in bilmem neresinde buldu ki sorduğum zaman işçileri, burada fark ettiyseniz majör çok yok. Hatta hiç yok galiba. Bakayım, şurada ters duran şuradaki arkadaş, kafasını göremiyorum ki onun. Bir döndürürse neyse. Major işçilerinin tıpkı Red Hat Messor Barbaruslar gibi olduğunu söyledi bana. Çünkü yuvası uçuşun olduğu yerde muhtemelen bu koloniler yaşıyordur da. Ona bakarak ve inceleyerek böyle bir yorum yaptı bana. Belki de ben bayağıdır bakmadığım için videonun montajını yaparken göreceğim. Ulan işte al, major varmış diyebileceğim. Küçücük bir ekrandan bakıyorum, göremiyorum. Bir tek şu terste duran sanki majormuş gibi duruyor. Bu koloni müthiş bir koloni. Çok hızlı yürüyorlar. Bunlar da hatırlarsınız kanatlı demiştim zaten. Zamanında da göstermiştim ve çok az işçisi vardı. Şu an diğer test tüpte de bir 10 tane falan var. Genel durumda böyle. Şunu kapatayım. Bakın, o gördüğünüz yoğun alanın haricindeki kısmı göstereceğim size. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir işçi var. Bu türü çok sevmemin sebeplerinden bir tanesi, bir kere normal standart Messor'lara göre, yani mesela bir Messor Structor'a göre çok hantal değiller. Çok hareketliler. Diyorum ya, kataplisis gibi hareketleri, bazen böyle o abdomenleri öne alıp yürüyorlar falan filan, böyle değişik değişik hareketleri var. Saldırganlar. Un kurtlarına veya işte hamam böceklerine karşı atakları çok iyi. Kalabalık bir hale aldıktan sonra çok keyifli olacağına inanıyorum. O yüzden bunu da boostlananlar arasına ekledim. Belki de eklemiştik önceden, hatırlamıyorum ama hani şu an böyle bir resetlemiş oluyorum ben de kafayı. Bu arkadaşlar da boostlananların arasına girmiş bulunuyor. Hadi bakalım diğer koloniye geçelim. O ne biçim bir şeydi ya? Hadi bakalım diğer koloniye geçelim. Tövbe yarabbim. Evet, burada da ne kadar boostlanırsa boostlansın, adeti artmayan, yani belirli miktarda artan rugosumlar var. Rugosumları biliyorsunuz, önceden çekmiştim. Çin'den gelen türlerdendi. Ordu karıncası, asker karıncası hep vurguladım ya, böyle hatırlarsınız işte. Çok protein tüketmesi gerekiyor, çok saldırgan falan. Ama şu an belki de hani Türkiye standartlarına göre düşündüğünüz zaman bile boyut olarak en büyük işçilere sahip kraliçesiz güzel bir tür. Bu yüzden bunu şov için ayırdım. Yani şu an bu görmüş olduğunuz şeyde duruyor. Vedatorlar için zamanında yaptığım beslenme alanıyla formikarium kısmı zaten aynı. Ya, tür sürekli erkek üretiyor arkadaşlar. Odamın her yerinde rugosum erkeğine denk gelmeniz çok muhtemel. Böyle bilgisayarla takılıyorum, yayındayım falan, zank diyor gözüme bir tane bir şey giriyor. Sinek sanıyorum, bakıyorum rugosum erkeği. Müthiş bir seviyede üretim var. Bu sebeple üstünü kapattım artık. İçeride kalsın erkekler diye. Ama çiftleşme durumu gerçekleştirilemiyor tabii. Bu sebeple de üstünü kapattım. Hani kendi içinde işçi görevini görüyor erkekler. Bir süre sonra da ölüyorlar. Çok protein tüketiyorlar. Ne yaptıysam adeti çok arttıramadım. Bu koloninin zayıflığından veya maksimum seviyesine ulaştığından dolayı değil.
gerçekten fazla işçi sayısına sahip olabiliyorlar. Ama yüksek ihtimal daha geniş bir alan istiyorlar. Bu bağlamda da projeleri yaparken bunları düşünerek böyle odalı odalı, yani daha sonradan arttırabileceğim odacıklar, chamberlar şeklinde bir proje dizayn edeceğiz buna birlikte arkadaşlar. Ondan sonra zaten gözlemlemeye devam ederiz ama nereden baksanız serçe parmağın ilk boğumunun yarısı kadarlar. Bu arada silikonla iş yaptım hep, ellerim bak şey. Görüyor musunuz? Bir hayli büyükler. Evet, bu türde o yüzden boostlananların arasında yer alıyor özetle. Başka ne vardı boostladığımız ya? Yani boostladığımız derken adet olarak şimdi ben bütün kolonilerin turunu atmıyorum burada. Sadece karınca çiftliği proje yapacağımız şeyleri seçmek istiyorum. Abartmak da istemiyorum. Sonuçta güzel projeler yapacağız. Hani öyle bir yerim yok. Her yerden hortumlar, her yerde sarkan dallar falan olamayacağı için. O yüzden çok da cılkını çıkarmak istemiyorum açıkçası. Şu an 2 Messor, bir de Çin türü Rugosum'u izlemiş oldunuz. Devam edelim bakalım. Belki vardır başka bir kolonim daha boostlayacağımız. Sanchus. Namı değer Comporotus Sanchus'lar. Hala yaşıyorlar. Hala sıkıntıları yok. Antana yani. Ama boost'u çok iyi. Bunlar oluyor ya. Evet, namı değer Sanchus'lar, Antana. Işık ne kadar iyi bilmiyorum ama biraz sarımtırak gözüküyor. Umarım öyle değildir. Sanchus'larda da ortalama bir boost'tan sonra 20-25 işçi daha fazla aldım ama kış uykusuna yatırmadığım için Sanchus'ları çok iyi ilerleme yok. Yazın daha artacağına inanıyorum. Bu sebeple de diğerlerine nazaran, Messor ve diğerlerine göre bir tık daha yavaş ilerleme söz konusu. Bunun sebebi de tamamen kış uykusuna bağlıyorum. Çünkü Komponotuslar biraz daha hassas türler diğerlerine göre. Messor daha böyle hani barbar ya, tank yani, anladın mı? Tık 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 hasatçıyız biz, tohum kırarız yeriz falan kafaları var onda. Boostlananların için yani projeye dahil olmalarını istedim. Önceden de söylediğim gibi hem güzel gözüken bir tür hem açık renkli bir karınca türü de olsun o seride diye. Evet, baktım daha bir sürü var. Tetramoriumlar var. Ne bileyim, Formica var. Formikalar dışında Çin türlerinden Tetramoriumlar var. İşte Maimrica'lar var. Bir sürü kolonilerim var ama onları boostlamadım. Onları zaten çoğu kış uykusundaydı. Hepsini çıkardığım zaman tekrar bakarız. Evet, genel olarak zaten durum bu. Şu an kamerayı elimde tutuyorum. Sabit değil. Gayet sağlıklılar zaten. Görüyorsunuz abdomenleri. İşte kraliçenin durumu ortada. Diğerleri geziyor, dolaşıyor, bir şeyler yapıyor. Bakın tavuk vermişim mesela. Hatta birazdan yumurta haşladım, yumurta vereceğim. Sanchus'ların da genel durumu bu. Özetle boostlanacak. Bütün kaç tür gösterdim? Bakayım. Işığı alalım. 1, 2, 3, 4. Bence 4 çok ideal. 5, 6, 7'ye gerek yok. Onlara proje yaparken zorlanırız çünkü. 4 tane kolonimiz boost için çok uygun. Evet arkadaşlar, boost'taki karıncalara tek tek baktık. Durumları fena değil dediğim gibi. Yaza doğru daha da onları böyle bir coşturup daha da böyle şekillendirip sonrasında bahsi geçen projeleri yapmaya başlayabiliriz. Bundan sonraki karınca videosu derseniz eğer, video gelecek mi diye soracak olursanız şimdiden cevap vereyim. Tür bakımı gelebilir. Hani günlük şeklinde gelmez. Yazın zaten çok değişik türlere gireceğiz. Çok değişik türleri inceleyeceğiz. Bunu da şimdiden duyurayım. Diğer eklem bacaklı ve aklınıza gelecek bütün böcekleri de hesaba katarsak bayağı yoğun bir program bizi bekliyor olacak bahardan sonra. Video bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın tabii beğendiyseniz. Beğenmediyseniz de basın beğene ya, bir şey olmaz. Sıkıntı yok. 12 seconds later. 10.000 beğeni gelirse karıncalara dansöz kıyafeti giydirip Kadıköy meydanda koşturtacağım. Şakaydı. Çöt espriydi. Diğer YouTuber'lar gibi beğen mi dileneyim? Şakaydı. Arkadaşlar. Çok az beğeni geliyor. Her neyse. Videoyu beğendiyseniz beğenmeye, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan ve Facebook grubundan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Swimming against the tide, I wanna forget you, but you pull me in. I know this ocean is far too wide. I wanna forget you, let me forget you. Push and pull.